Bir önceki dersimizde heyelandan bahsetmiştik. Şimdi de sıra geldi erozyona. Peki erozyon nedir? Gelin şimdi de bunu açıklayalım. Değerli arkadaşlarım, toprağın üzerindeki verimli kısmın, bildiğiniz gibi toprağın en değerli, en verimli kısmı en üstteki kısmıdır ve biz ona A horizonu diyoruz. Öyle değil mi? İşte toprağın üzerindeki bu verimli kısmın dış kuvvetlerin etkisiyle, dış kuvvetten kastımız nedir? Akarsu, rüzgar, buzul. Toprağın üzerindeki verimli kısım dış kuvvetlerinin etkisiyle ne oluyor? Deniz, göl ya da barajlara taşınıyor. İşte bu verimli toprakların deniz, göl ya da barajlara taşınması olayına biz erozyon adını veriyoruz. Kısaca size sordular. Kardeşim erozyon nedir? Cevabın ne olacak? Toprak taşınması. Yine sordular. Bu taşınma nasıl oluyor? Cevap dış kuvvetlerin etkisiyle. Şimdi değerli arkadaşlarım burada önemli bir analiz yapacağım. Analiz, bazı zor soruları yapabilmek için bu tür bilgilere ihtiyacımız var. Şimdi erozyon oluşumunda etkisi en fazla olan faktör nedir diye soruyoruz. Erozyon oluşumunda etkisi en fazla olan iki faktör vardır. Bunlardan biri iklim, diğeri ise yer şekilleridir. Bir kez daha söylüyorum, önemli. Erozyon oluşumunda etkisi en fazla olan iki faktör iklim ve yer şekilleridir. Şimdi dikkat. İklimin kurak olduğu yerlerde daha çok rüzgar erozyonu etkilidir. Bir kez daha söylüyorum. İklimin kurak olduğu yerlerde daha çok rüzgar erozyonu etkilidir. Rüzgar erozyonuna da korrazyon denir arkadaşlar. Korrazyon adı verilir. Bilirseniz iyi olur. Peki hocam, eğimin fazla olduğu yerlerde ise bir yerde eğim fazla ise biliyorsunuz eğimin fazla olduğu yerlerde akarsular hızlı akar, yatağına daha çok kazar ve daha çok malzeme taşır. Nereye taşır? Deniz, göl ya da barajlara. Dolayısıyla eğimin fazla olduğu yerlerde ise uzatmayalım. Akarsu erozyonu etkilidir diyeceğiz. Ama tabii bu analiz bilgi. Soruları çözerken bu kadar çok analize ihtiyaç duymayabilirsiniz. O zaman düz mantık, erozyonun etkisinin fazla olduğu yerlerde değerli arkadaşlarım iklim kuraktır. O halde hemen sorularıma cevap ver. Türkiye'de erozyonun etkisinin en fazla olduğu bölge neresidir? Elbette ki İç Anadolu bölgesi. Peki İç Anadolu bölgesinin hangi bölümü? Tabii ki Konya bölümü. Konya bölümünde özellikle neresi? Karapınar, Tuz Gölü çevresi ki biz Tuz Gölü çevresine Tuz Çölü adını vermiştik. O zaman bir kez daha söylüyorum. Hatta şöyle diyelim, heyelan nasıl yerlerde oluyordu? Yağışlı yerlerde, erozyon nasıl yerlerde oluyormuş? Kurak yerlerde diyeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de erozyon önemli bir sorundur. Her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçasını deniz, göl ya da barajlara taşıdığımızı söylüyoruz. Türkiye'de neden erozyon fazladır? Bunu konuşalım. Neden erozyon fazladır? Bir, kardeşim yarı kurak bir iklime sahibiz. Nedenmiş? Yarı kurak bir iklime sahip olduğumuz için. Devam ediyorum. Aynı zamanda genç oluşumlu bir ülkeyiz. Ne alakası var? Genç oluşumlu ülkeler nasıldır? Dağlık, engebelidir. Ne oluyor o zaman? Dağlık, engebeli olunca akarsular ne oluyor? Hızlı akıyor kardeşim. Akarsu hızlı akınca ne oluyor? Bol malzeme taşıyor. Peki nereye taşıyor? Deniz, göl ya da barajlara. Demek ki bizde deniz de var. O zaman Türkiye'de erozyonun fazla olmasının sebeplerinden birisi de Türkiye'nin bir yarımada olmasıdır arkadaşlar. Türkiye bir yarımada özelliği taşıdığı için ve akarsular bakımından zengin olduğu için ve bu akarsular hızlı aktığı için Türkiye'de erozyon fazladır. Türkiye'deki akarsular bizim dostumuz değil, adeta düşmanımız gibi şu aşamada. Eğer tedbir almazsak. Evet, tedbir almazsak demişken nasıl tedbir alırız? Bir önceki dersimizde demiştik ki heyelan ani gerçekleşen bir doğal afettir, engellenemez. Peki erozyon da böyle midir? Hayır kardeşim. Erozyonu önleyebilirsin. Peki erozyonu önlemek için neler yapmalıyız? Erozyonu önlemek için. Bir, kardeşim öncelikle eğitim şart. İnsanlara, bunu biz ne dedik? Toprak taşınması. 1 santim toprak ne kadar sürede oluşuyor arkadaşlar? 2 asırda oluşuyor. Yani toprağın oluşması bu kadar zaman alırken taşınması 1 saniyelik bir olay. Öyle düşün. Hani öyle bir şarkı vardı. Sevmek bir ömür sürer diye gidiyordu hani. Toprak oluşumu bir ömür sürer, taşınması bir anlık bir şey arkadaşlar. O yüzden insanlara öncelikle toprağın ne kadar kutsal, değerli bir şey olduğunu anlatmak lazım. O yüzden eğitim şart. Başka? Ağaç dik kardeşim. Ne yapacaksın? Ağaç dik. Hocam dikmiyorum. Kesme o zaman. Ne yapmayacaksın? Kesme. Ya da yakma.
Kimileri gidiyor ağaçların üzerine aşkını yazıyor böyle. Aşkını yazıyor. Kardeşim kalıcı olmak istiyorsan kalıcı işler yap. Gidip de ağaca niye zarar veriyorsun? Burada arada bir toplumsal mesajlar da verelim arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar nadas dediğimiz bir şey var. Ne olduğunu biliyorsunuz. Nadas kurak bölgelerde toprağın boş bırakılması olayıdır. Kardeşim toprak boş bırakmaya gelmez. Taşınır gider. O halde ne yapacağız? Nadas'a hayır diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Nadas'a hayır. Peki ne yapalım hocam? Nöbetleşe ekim yapalım. Nöbetleşe ekim. O zaman nadas'a hayır diyoruz. Nöbetleşe ekime evet diyoruz arkadaşlar. Nöbetleşe ekimde ne yapıyoruz? Toprağa bir yıl yoran, bir yıl yormayan ürün ekiyoruz. Yani bu şekilde toprak boş kalmamış oluyor. Bir kez daha söyleyelim. Sloganımız neymiş? Nadas'a hayır, nöbetleşe ekime evet diyoruz. Ya da şöyle diyelim, bu slogan hoşuma gitti. Mera hayvancılığına hayır. Mera hayvancılığının ne olduğunu biliyorsunuz. Saldım çayıra, Mevlam kayıra usulüyle yapılan hayvancılığa mera hayvancılığı diyoruz. Meralar aşırı otlatılınca toprak çoraklaşıyor ve erozyon artıyor. Peki ne yapalım? Kardeşim besi hayvancılığı yapacaksın. Yani hazır yem kullanacaksın bu durumda erozyonu önlemek için. Hayvancılık demişken biliyorsunuz devletimiz hayvancılıkla uğraşanlara çok destek veriyor. Ama bir hayvana kıl oluyor, ona vermiyor. Ne onun adı? Kıl keçisi arkadaşlar. Neden kıl oluyor devlet buna? Çünkü kardeşim ağaçların filizlenme döneminde ağacın en yenmeyecek yerini yiyor. Yani ağacın hayatına adeta son veriyor diyorlar. Tabii ben buna katılmıyorum. Yörük arkadaşlarım varsa benim ne demek istediğimi anlarlar. Kıl keçisi ormanların yenilenmesinde çok büyük katkısı olan bir hayvandır. Yanlış biliniyor. Her neyse devam edelim. Çok karıştırılan bir bilgi olduğu için buraya hemen bir dikkat çekiyorum. Şimdi arkadaşlar benim şöyle eğimli bir arazim var. Nasıl? Şöyle eğimli bir arazim var. Ben toprağa eğim yönüne paralel mi sürmeliyim yoksa eğim yönüne dik mi sürmeliyim? Tabii ki toprağa eğim yönüne dik süreceğiz. Bak şöyle eğimli bir arazi var. Sen böyle süreceksin. Hocam traktör devrilirse kardeşim onu bilemem. Ne yapacağız? Toprağa eğim yönüne, bak bu çok sorularda gelecek. Eğim yönüne dik sür. Paralel değil. Dik sür. Zaten paralel sıkıntı biliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar deniz, göl ya da barajların etrafını ağaçlandır. Eğimli yamaçları basamaklandır. Basamak yerine biz ne diyoruz? Sekileme ya da taraçalama diyoruz arkadaşlar. Eğimli yamaçlara basamak yapma olayına sekilendirme ya da taraçalandırma adını veriyoruz. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, burada çok önemli bazı bilgiler vereceğim. Bu bilgilerden sınavda soru gelecektir. Buradan soru gelmeyecekse nereden gelecek? Bu kadar önemli. Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçasından bahsediyoruz. Her yıl bu kadar büyük bir toprak parçası, bakın kara parçası demiyorum, toprak parçasını kaybediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kanayan yarası, buna dikkat çekmek için ÖSYM illaki soru soracaktır. Arkadaşlar dikkat! Bir ülkede delta oluşumu fazlaysa orada erozyon da fazladır. Bir daha söylüyorum. Bir ülkede delta oluşumu fazlaysa orada erozyon da fazladır. Neden? Hemen açıklayayım. Biz izohipslerde deltayı nasıl göstermiştik? Bir akarsu var. Bu akarsu akarken beraberinde malzeme taşıyor ve getiriyor bunları deniz kıyısına biriktiriyor. Ve kıyıdaki şu çıkıntıya biz delta diyoruz. Şurası da deniz. Şimdi soruyorum size. Akarsu taşıdığı bütün malzemeleri deniz kıyısında biriktirmiş midir? Bir bu kadarı da denize gitmiş midir? Gitmiştir. O zaman bir ülkede delta oluşumu fazlaysa vay o ülkenin haline. O ülkenin toprakları denize gidiyor. Yani olmaması gereken yere gidiyor. Bu bir. İkinci önemli bilgi arkadaşlar, bir ülkede barajların ömrü kısaysa, barajların ömrü kısa ise yine vay o ülkenin haline. Şimdi baraj yaparken ne yapıyoruz? Biz bir akarsuyun önüne set çekiyoruz. Akarsu taşıdığı malzemeleri getiriyor. Bu setin önüne biriktire bu set bir yerden itibaren dayanamıyor ve patlıyor. Baraj patlamaları geçtiğimiz yıllarda onlarca insan hayatını kaybetmişti. Bu baraj neden patladı? Akarsu bol alüvyon taşıdığı için. Dolayısıyla bol alüvyon taşıyorsa erozyon fazladır. Bir kez daha söylüyorum. Bir ülkede barajların ömrü kısaysa o ülkede erozyon fazladır. Vay o ülkenin haline.
Bu arada Türkiye'de en fazla erozyona neden olan akarsuyun adı Yeşilırmak'tır arkadaşlar. Neymiş? Yeşilırmak. Ve devlet Yeşilırmak'ın neden olduğu bu erozyonu önlemek için bir proje hazırladı. Ne o projenin adı? Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi. YHGEP. Bunu bölgesel kalkınma projelerini anlatırken söyleyeceğiz. 4 ili kapsıyor. ÇATS diyoruz biz buna. Çorum, Amasya, Tokat, Samsun. Söyle bakayım, bu senenin sorusu, tanıştırayım. Çorum, Amasya, Tokat, Samsun. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamındaki iller. Tabii ben bu dersi anlattıktan sonra buraya ilaveler yapıldıysa onu bilemem. Türkiye'de en fazla erozyona neden olan akarsu Yeşilırmak'tır diyoruz. Ve sonuç. Arkadaşlar, heyelan ani gerçekleşen bir doğal afetti. Erozyon ise ani gerçekleşen bir doğal afet değildir. Heyelan engellenemez ama erozyon engellenebilir. Eğer engellemezsek erozyon sonucunda ne olur arkadaşlar? Bu toprak taşınması sonucunda kuraklık ortaya çıkar, doğal denge bozulur. Ondan sonra da kıtlık, kuraklık. Toprak demek hayat demek. Toprak yoksa hayat yok kardeşim. Anlaştık mı? O yüzden bir kez daha söylüyorum. Ne yapacağız? Hatta Yavuz Hoca der ki ağaç dik kardeşim. Ağaç dik. Biz vatanımıza sahip olmak için askerlik yapıyoruz. Öyle değil mi? Askerlik. Neden? Vatanımıza sahip çıkmak için. Kardeşim toprak gidiyor. Taşınmasını önlemek için ne yapacağız? Ağaç dikeceğiz. Yavuz Hoca der ki ağaç dikmek anayasal bir sorumluluk olmalı. Ne dersiniz arkadaşlar? Desteklerinizi bekliyoruz. Kamuoyumuzda oluşturduk. Evet. Böylece bu dersimizi de bitirdik. Beğendiyseniz beğen tuşunu, efendime söyleyeyim ve bize güç vermek için abone olmayı unutmayın. Bir kez daha söylüyorum. Abone sayısı arttıkça insan gaza geliyor. Daha güzel şeyler yapmak istiyor. Herkese kolay gelsin.